Adaletin ve de eşitliğin temelinde ulusal egemenlik yatıyor. Bu vesileyle tam 101 yıl önce Ulu Önder Atatürk'ün geleceğimizin teminatı olan çocuklarımıza armağan ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın 101. yaşını şükranla kutluyor. Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını minnetle ve de saygıyla anıyorum. Sevgili izleyiciler, Adım Adım Londra programının yeni hafta heyecanında yeniden sizlerle birlikteyiz. Bu hafta yine birbirinden kıymetli konuklarımız var, konularımız var sizlerle birlikte paylaşacağımız ama her şeyden ziyade bugünün anlamı ve önemi bizler için çok farklı. Özellikle geleceğimizin teminatı çocuklarımız için çok anlamlı. Dolayısıyla önceliğinde günün anlam ve önemine dair kısa bir video izleyelim. Sonrasında Adım Adım Londra programının konuklarını sizlerle buluşturalım. Sadece büyük liderler geleceği küçük kalplere emanet eder. Dolayısıyla bir kez daha Ulu Önder Atatürk'ü ve silah arkadaşlarını saygıyla, şükranla ve minnetle anıyoruz sevgili izleyiciler. Evet, Adım Adım Londra'nın yeni hafta heyecanında, politik kritik köşesinde İngiltere gündeminden bir siyasetçiyi ağırlayacağız. Sizlerle buluşturacağız. Biraz sonra 1-2 dakika içerisinde Liberal Demokrat Parti Kanseleri Belediye Meclis Üyesi Suzanne Nuri biraz sonra bizlerle birlikte olacak. Zira Mayıs 2021'de İngiltere Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerine hazırlanıyor. Dolayısıyla Liberal Demokrat Parti acaba seçimlerde nasıl bir strateji izleyecek? Biraz sonra konuğumuz sizlerle buluşacak. Yes, we are together. So, first of all, Liberal Democrat Party Councillor Suzanne Nuri, I would like to say massive thank you to join us
to join with us, actually. So welcome to our program, first of all. Thank you, Neslihan. It's lovely to be here. Thank you. How are you? I'm very good, enjoying the sunshine in London. Sorry, in the UK while we can. Yes. That's very nice weather in these days. We are lucky. Yeah, very lucky. Sure. Okay, your position and your role is really important for our community. So, especially to encourage and engage our community members to build relationships to help deliver our life-changing issues, especially during the pandemic for all ages. In 2017, you were elected to town council, and then in 2019, you were re-elected and became a district councillor of Norfolk, which is a little market town, actually. Well, what it is, no, the market town is called Wymondham. And in 2019, I was elected to district council of South Norfolk, which is a bigger area. So I hold two positions. One is as a town councillor and one is as a district councillor. And then on the 6th of May, we have county council elections as well here in Norfolk. So it's a little bit different from London, but, you know, we're in campaign mode and that's what we're doing at the moment. I would like to mention that you believe the people of your area deserve a strong voice. So first of all, I would like to ask, how is important the next election, which is in May 2021 for you? It's very important for our area because we have currently councillors who almost take the voters for granted, and it's something you must never do, really. If you're elected to represent your voters, you should do that to the best of your abilities. And I'm afraid the people that are currently in power, we don't think they do that. They don't work hard enough locally. Me and my colleagues, we do a lot of things locally and people see that. We're out in the community, we're solving problems, we're taking initiatives, and we believe our country as well deserves better, but particularly we believe Wymondham and Norfolk deserves better. So that's what our message is, really. Okay, and also I would like to ask, how will people able to vote in elections during these pandemic restrictions? Because the pandemic still continue, but Absolutely. going well. Absolutely. Well, if you think about at the moment what we do when we go to the shops, for example, where you have social distancing, you still wear your face mask, you have sort of bacterial I forgot what you call it, to sanitize your hands. Yes, absolutely. So they will have, you'll have to have these things anyway. But when you go to the polling station, they are taking measures to make it as safe as possible. So there will be screens up. And one thing that they do say is please take your own pen or pencil to mark your cross, because, that you can't share other people's things. So they are taking precautions, and it's very difficult, but councils are working hard to make sure that people will be safe for the elections. Okay, and the next questions will be, because the elections are really important for the London, especially for the London, for the communities. And what will be your projects for your area after elections, if you re-elected again? Well, this is in two parts, because London has a slightly different voting this time, or election, because in London they're voting for a London mayor, and they're also electing Greater London Assembly members. So the roles and responsibilities of the London mayor and the Greater London Assembly are slightly different than the area where I'm in. So I will still be a town councillor and a district councillor, but what I'm trying for is county council, which is like the next level up. In London, a lot of those responsibilities are taken at borough level. So you have like Enfield or Waltham Forest or Haringey, they will look after certain responsibilities. In Norfolk, that is another level, it's county elections.
So in Norfolk, the county is responsible for things like education, social care, roads and highways and things like that. So it's the next level of government, really. Actually, that's for me, that's according to my opinion. If you live in a community, you have a chance to make it truly representative and stand up for those who cannot. So your Absolutely. roles, Absolutely. I mean, it's taken a long time, I think, for our community to have become mature politically. You know, years ago, we did have 1 or 2 councillors in London. Now we have many more. We even have an MP from a Turkish-speaking community, which is amazing. And we've got to get involved. I don't know why it's taken us so long as a community to get involved in politics and to be able to shape policy and to make policies. And even though these are like local elections and it's not a general election where we would elect MPs, it's still important that people do go and vote, because these elections cover things that affect you from day to day, you know, things like children's education, for example. And, you know, it's important that we do take part in sort of society here, and we need to be at the table where they make policies as well. So, dear Susan, you are originally a Turkish Cypriot. I would like to mention this point, but Yes. you are living in UK for many years. Actually, I was born here. I was born here. You was born here. I was born in London, yeah. But my mum and dad are from Bath originally. From Bath. Yes, yeah. Okay, it is really great honor to introduce you to the community, because as I told at the beginning of the program, your role and the position is really important, especially for our own community, to encourage them. And I searched your background, and I would like to say this, that you used to work as a journalist for a community newspaper. And also this point is really important. Also, you have undertaken a number of personally fulfilling voluntary roles over the years. That's Absolutely. really important point. Yeah. What would you like to say? Years ago, I started at Toplumpostaşı in Stoke Newington, and then in North London. In North London, and then we went to Palmer's Green, and we became Londra Gazette. I was fortunate enough to be able to write news reports, and we became a bilingual newspaper, actually, one of the first to do that. So what that means is we covered stories which were important to the Turkish community, but we did that in English, because we realized that there was a generation of people coming forward that maybe their Turkish wasn't as good and would prefer to have English, sort of an English newspaper. But it was about Turkish issues and things that affected us as a community. And I had an amazing time, to be honest. I met such interesting people and made lots of friends as well. And it's a part of my life I look back with a lot of affection, actually. It was really a lovely job to do. And finally, thank you very much. You know, for your time is really important. I know, because you are a very busy person, especially before the elections. Yes. You've got lots of things to do in a day. So thank you very much for your time to spend with us. Thank you. What would you like to say? What will be your message for the communities, especially for our own community? Well, I was very interested that last week you had a guest who was in the program Bir Zamanlar Kıbrıs. And he said, you know, tell your children they can be anything they want to be. And you can. You've got to believe you can do anything you want to. You just got to work hard and have determination. And if you believe you can represent people as well and fight for them, do that too, because it's time that really we are involved in much more in politics as well. Thank you very much, Susan, for your time to join us. Hope to see you again for the next programs. Okay. For the next following weeks. Thank you very much. Thank you for your time. Thank you.
Efendim bu hafta Adım Adım Londra programının politik kritik köşesinde Mayıs ayında gerçekleşecek olan Londra Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimleri öncesinde Liberal Demokrat Parti Belediye Meclis üyesi Suzanne Nuri bizlerle birlikteydi. Seçimin nedenli önemli olduğunu bizler için paylaştı. Özellikle pandemi süreciyle birlikte tabii ki bütün ülkelerde olduğu gibi İngiltere'de de sarsılmalar yaşandı. Gerek ekonomik anlamında, gerek sağlık anlamında. Dolayısıyla seçimler ülkeler için her zaman büyük anlam kazandığını da vurguladı. Toplumların daha ileriye gidebilmeleri, birbirlerine entegre olabilmeleri, doğru iletişim kurabilmeleri açısından da seçimlerin büyük önem arz ettiğini vurguladı. Tabii ki seçimler süresince, Mayıs ayında seçimler geldiğinde hijyen kurallarına dikkat etmemiz gerektiği konusundaki günün sonunda pandemi süreci hala devam ediyor. İngiltere'deki iyileşme sürecine geçmesine rağmen bir takım kurallar, yaptırımlar hala devam ediyor. Dolayısıyla bunun bilincinde olarak oy kullanacakların çok dikkatli bir şekilde hareket etmesi yönünde de tabii ki ikazlarını belirtti, paylaştı bizlerle. Ve kendisi de daha öncesinde medya sektöründen gelen yerel gazetelerde çalışmış bir medya mensubu. Daha sonrasında siyasetin içerisinde aktif olarak yer almaya başlamış. Ve adım adım da bu başarı hikayesinin zincirlerini her geçen gün, her geçen yıl birbirine eklemekte. Tabii ki özünde bir Kıbrıslı Türk sevgili Susan. Bizler için çok gurur verici bir nokta bu. Günün sonunda bir dünya başkentinde kendi toplumumuzun içerisinden bir kişinin gerek entegrasyonu, gerekse örnek kişiliği, gerekse aktif siyasetin içerisinde bir rol model olması bizler için de tabii ki vurgulanacak en önemli noktalardan bir tanesi. Evet, Adım Adım Londra programı bu hafta çocukların sesi olacak. Geleceğimizin teminatı çocukların sesi olacak. Az sonra Her Telden Sanat köşesinde çok kıymetli bir müzik insanını, çok kıymetli bir ismi, bir baba kimliğinde misafir edeceğiz. Sevgili Ersin Tünay Çağdaş Müzik Derneği Başkanı ve sosyal sorumluluk projelerinin de öncüleri arasında geliyor. Keza kızı Dilay Tünay da aynı şekilde babasının gölgesinde, babasının izinde başarılarına başarı katmaya her geçen gün devam ediyor. Baba kızı ağırlayacağız. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı vesilesiyle. O halde Adım Adım Londra programı kaldığı yerden tüm hızıyla devam etsin. Müziğimizin en güzel, müziğimizin en güzel çiçeklerinden bir tanesi.
Bizlerle birlikte çok kıymetli babasıyla beraber sevgili Dilay Tünay ve çok kıymetli isimlerden bir tanesi. Bana göre Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin değerlerinden bir tanesi sevgili Ersin Tünay bizlerle birlikte. Önceliğinde hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ederiz. Nasılsınız? Vallahi iyiyiz. Bugün bayram, heyecanlıyız. Kızımızla birlikte. Enerjisi o kadar güzel yansıdı ki programa şarkısıyla beraber. Geçen yıl pandemi sürecinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı evlerde kutlamak zorunda kalmıştı. Evet. Çocuklarımız o heyecanı evlerinden yaşamak zorunda kalmıştı. Bu yıl da çok bir şey değişmedi aslında ama yine geçen yıla nazaran çok şükür diyelim biz yine de. Sevgili Dilay, evet internetimiz burada, tamam. Arada böyle internetin azizliğine uğrayabiliyoruz ama hoş geldin Dilay'cığım. Önceliğinde bu özel gününü kutluyorum senin. Nasılsın? Teşekkürler. İyiyim. Siz nasılsınız? Çok teşekkür ediyorum Dilay'cığım. Çok başarılısın. Az çok takip ettiğim kadarıyla inanılmaz derecede başarılısın. Özellikle müzik anlamında gerçekten çok yeteneklisin. Müziğin çiçeklerinden bir tanesisin. Bu yılki proje müziğimizin çiçekleriydi. O çiçeklerden bir tanesi de bu akşam bizlerle birlikte. Dilay'cığım yaşını öğrenebilir miyim önceliğinde? 11 yaşındayım ben. 11 yaşındasın ama 11 yaşından o kadar büyük böyle projelerin içerisinde yer alıyorsun ki önün açık olsun inşallah. Basamakları da hızla tırmanacağına eminim ben. Çünkü çok güzel bir kabiliyet, çok güzel bir yeteneksin sen. Nasıl geçiyor 23 Nisan Çocuk Bayramı? Çok güzel geçiyor. Normalde okullarda olduğumuzda daha iyi, daha eğlenceli olurdu. Ama böyle de gayet güzel benim için. Neler yaptın bugüne özel? Bugüne özel çok bir şey yapamadık. Ama yine işte bu canlı yayına katılmak falan benim için çok büyük bir değişiklik oldu. Bizler için çok büyük mutluluk oldu. Bugünü böyle birazcık yalan mı geçirdik sevgili Ersin Tünay? Yani o Oldu. Sabah ilk işimiz Dilay'la bayraklarımızı astık tabii ki evimize. Daha sonra ailemizle birlikte bahçede keyif yaptık. Biraz kızlarla vakit geçirdik. Malum bu sıkıntılı süreç evet. birazcık yıprattı yani. Tüm insanlığı, dünya insanlığını yıprattı. Bir an önce bitmesini arzu ederim. Evet, diliyoruz ki evet bu zorlu günler geçsin artık. En azından anlam ve önemi büyük olan böylesine güzel günleri gerçekten hak ettiği şekilde kutlayalım. Ümidimiz o yönde bizim. Sevgili Ersin Tünay, sizi bütün ada biliyor, Londra biliyor, Türkiye biliyor ve onun dışındaki birçok ülke de aslında biliyor. Yapmış olduğunuz, gerçekleştirmiş olduğunuz sosyal sorumluluk projesi ve müzik anlamında gerçekleştirdiğiniz konserlerle adeta köprüler kurdunuz ülkeler arasında. Neler söylemek istersiniz? Yani gidişat biraz zor bir süreçten geçiyoruz. Yani pandemiye hiç değinmeyeceğim. Çünkü pandemiyle yatıp pandemiyle kalkıyoruz. Az çok ne kadar uzakta olsak da oradaki gündemin nabzını da biz buradan tutmaya çalışıyoruz. Çünkü günün sonunda yüreğimiz hep orada. Hep ülkemizde atıyor. Zor bir süreçten geçiyoruz ama bir eğitmen kimliğiniz de var sizin. Öğretmen kimliğiniz de var. Böyle yavan bir gün geçirdik anladığım kadarıyla ama en azından aileyle, sevdiklerle bir arada olmak. İfade etmek isteyen biraz da buruk yani. Her yıl biliyorsunuz okullarımızda çok güzel etkinlikler organize ediyorduk. Güzel danslar, korolar, orkestralar, şovlar hazırlıyorduk ama bu ikinci kez bu şekilde olması gerçek anlamda birazcık burukluk yarattı bizlerde. Tabii ki sen çok iyi biliyorsun benim bunun yanında aynı zamanda hayatımda çok büyük yer tutan Çağdaş Müzik Derneği yapmış olduğu faaliyetler vardı. Gerek ülkemizin tanıtımı için gerek kültürü ve sanat alanında sosyal sorumluluk projeleriyle ülkemize ve dünyaya kattığımız
güzellikler vardı. Onun yanında yine Beyermudu Belediyesi Korom'la, Laptay Sintileri Korom'la yapmış olduğum faaliyetler, organizasyonlar vardı. Bunlar hepsi durduruldu tabii ki. 1,5 yıla yakın bir süre oluyor tabii. Bu zaman bayağı bir beni zorladı. Bunu açık bir dille ifade etmek isterim. Çünkü ben devamlı çalışan, üreten, durmadan bir yerlere koşturan birisiyim. Bu tabii ki kötü yönde etkiledi. Açık ve net söylemek gerekirse. Yani ne zaman, nasıl, ne şekilde bir şeyler yoluna girer artık gerçekten hiç kestiremiyoruz. Bilemiyoruz. Evet. Tek umudum yani bu teknolojinin bize vermiş olduğu bu imkanları kullanarak insanlara ulaşabilmek. Gerek yurt içi gerek yurt dışı sizlerle böyle programlara katılıp buradayız, devam ediyoruz, müzikle varız diye böyle bir mesaj vermek bizler için çok önemli tabii ki. Ben direkt Dilay'a bir soru sormak istiyorum. Dilay, ileride nasıl bir hayalin var? Neyi gerçekleştirmek istiyorsun? Müzik anlamında inanılmaz güzel gidiyorsun, gözlemlediğim kadarıyla. Müzik anlamında mı bir şeyler yapmak istiyorsun? Hayalin o yönde mi? Yoksa farklı bir meslek dalında mı kendini geliştirmek istiyorsun? İdealin nedir? Daha önce de farklı bir meslek vardı aklımda. Öğretmen hala daha var ama şimdi müziğe kaymaya başladı biraz açıkçası. Boynuz Çünkü kulağa geçiyor diyelim biz. yaptığım şeylerden dolayı başarılı olduğumu görmeye başladım. Ve bu konuda bence ilerleyebilirim diye düşünmeye başladım. O yüzden ileride Mesela neler yapacaksın? bir şarkıcı olma bir hayalim var açıkçası. Sanatçı olma yönünde adım adım. Geleceğin sanatçılarından bir tanesi diye şimdiden takdim edelim mi sevgili Dilay'ı? İnşallah olur, ne diyeyim. Şimdiden başladığım için bir hayal başladı içimde. İnşallah olur. Hadi bakalım. Şimdi baba kızı yakalamışken hazır burada. Enstrüman da zaten sevgili Ersin Tünay'ın elinin altında hazır bir şekilde bekliyor. Böyle canlı bir performans baba kızdan alalım mı bugüne özel? Bütün çocuklara armağan edelim. Bu arada 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın tüm dünya çocuklarına kutlu olsun diyoruz. Ve kızımızla hazırladığımız Mavi Boncuk şarkımızı armağan ediyoruz. Biz de keyifle dinliyoruz. Mavi böcek kimdeyse benim gönlümdedir. Bu dünyada sevgi büyük ihtiyaç. Herkes sevmeye, sevilmeye muhtaç. Şu dünyada sevgi büyük ihtiyaç. Herkes sevmeye, sevilmeye muhtaç. Herkesle dost ol, herkesle arkadaş. Ömrümüz geçiyor bak yavaş yavaş. Herkesle dost ol, herkesle arkadaş. Ömrümüz geçiyor bak yavaş yavaş. Onda bunda şunda bir şunda bunda onda. Mavi böcek kimdeyse benim gönlümdedir. Onda bunda şunda bir şunda bunda onda. Mavi böcek kimdeyse benim gönlümdedir. Ederim. Zamanınız için, programıma ayrı güzellik, renk kattığınız için. Dilay'cığım var mı çocuklara, gençlere, yeni nesile, senin gibi böyle tazecik çiçeklere bir mesajın? Var, herkesin öncelikle bu bayramını kutluyorum. Tabii evlerde oldu, çok güzel olmadı ama ve şarkı mesela müzisyen olmak isteyenlere falan şimdiden başlasınlar. Hiç önlerini bir şey kesmesin diyorum.
Harika. Hayallerinizin peşinden gidin diyor Dilay kısacası. Kendi gibi genç yetenekleri. Dilay'cığım başarılarının devamını diliyorum. Sen başar, biz buradan gururunu yaşayalım ki şimdiden yaşamaya başladık inan bana. Yaptığın başarılı çalışmaların, projelerin gururunu şimdiden yaşamaya. O yüzden geleceğimiz zannediyorum emin ellerde sevgili Ersin&Dilay. Kesinlikle. Bayrağı Onun Dilay'a, için de çocuklara teslim edeceksiniz herhalde değil mi? Çağdaş Müzikler Derneği kesinlikle. bayrağını. Aynen öyle olacak. Siz neler söylemek istersiniz son olarak? Yani bu güzel imkan için tekrar sana çok teşekkür etmek Estağfurullah. istiyorum. Zaten senin bizlerin gönlündeki yeri çok farklı, çok ayrı. Bunu biliyorsun. Estağ sizin de. Yani Londra'da ailemiz var. Ailemize sevgi ve selamlarımızı gönderiyoruz. Çok sevgili dostlarımız var. Onlara da sevgi ve selamlarımızı gönderiyoruz. Tüm dünyaya sevgi ve selamlarımızı gönderiyoruz. Ve her zaman olduğu gibi umudumuzu kaybetmeyelim. Hayal edelim. Ben inanıyorum ki bu sıkıntılı süreç zor da olsa geçecektir. Daha güzel günler gelecektir. Ve diyoruz işte. Müzik sevginin, sevgi de yaşamın kaynağı. Yaşamın kaynağı. Evet. Bu sözün üzerine aslında söyleyecek çok bir söz yok. Her şeyi bu iki cümle fazlasıyla anlatıyor, ifade ediyor. Çok teşekkür ediyorum Ersin Hocam. Biz teşekkür İnşallah ederiz. ilk fırsatta bir arada olmak ümidiyle dileyelim. Dileğimiz bu yönde İnşallah. olsun. Sevgiyle, hasretle öpüyorum sizleri. Sağ olun, teşekkürler. Çok mersi. Görüşmek ümidiyle. Görüşürüz. Efendim bu hafta Adım Adım Londra programında çok kıymetli bir isim ve yetiştirdiği çok güzel değerlerden, müziğin en güzel çiçeklerinden bir tanesini misafir ettik. Sevgili Ersin&Tünay ve güzeller güzeli, tatlı mı tatlı kızı sevgili Dilay Tünay bizlerle birlikteydi. Aslında hem çok güzel mesajlar vardı bu sohbetin içerisinde hem de o güzel sesleriyle programa da ayrı bir renk ve güzellik kattılar. Ben kendilerine yeniden sizlerin huzurunda teşekkür ediyorum. Evet, az sonra çok keyifli dakikalar bizleri bekliyor. Bir konu bir konuk köşemizde bu hafta The Aziz Show bizlerle birlikte olacak. Özellikle İngiltere'de, Londra'da, sosyal medyada, dijital platformda adeta bir fenomen haline gelen Aziz, bakalım bizlere neler söyleyecek, bakalım bizler için neler hazırlamış. Merhaba. Evet, programda Aziz Show beklerken bu sefer reji sevgili Yüce ve ailesi güzel bir sürpriz oldu. Bunlar- 23 Nisan özel bir sürpriz oldu. 23 Nisan özel sürprizi sana Neslihan'cığım bu akşam. Harikasınız. Kızlarımız Sahil, Masal, görmüyorum bu taraftan Tara. Ekrandan bakınca ters görünüyorlar. Harika. Evet kızlarıma ne sormak istersin? Aziz de şimdi geldi. O yüzden sana sürpriz yaptık. Harika bir Daha sürpriz yeni oldu. geldi Hakikaten Aziz. harika bir sürpriz oldu. Kızlar hoş geldiniz. Hepsi birbirinden güzel maşallah. Nasılsınız? Nasıl geçiyor 23 Nisan coşkunuz? Neler yaptınız bugün? Bugün Evet. Tamam. Biraz böyle utandık. Evlerden çıktık. Değil mi? Evet. Birdenbire evet, böyle kısa bir reklam arası gibi bir şey oldu ama böyle müziğin çiçekleri derken birdenbire 3 tane birbirinden güzel çiçeği ben karşımda buldum. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'na özel hepsini ayrı ayrı öpüyorum ben. Evet, bu hafta bir konuk köşemizde adeta bir fenomen haline gelmişti. Aziz Show, Aziz bizlerle birlikte. Ama tabii ki onunla söyleşimiz de İngilizce olacak değil mi Aziz? We will Evet. talk in English. Yes, We will please. talk in English.
So Yes, welcome to our program, first of all. And I would like to a massive thank you to accepting my invitation for my program. How are you? I'm very good, thank you. I just had a kebab, so I'm very good. How are you? Not bad, thank you. After a busy, tired day, I am very well because I am together with you, with the audiences. So that's my relaxed time. Good, That's my refresh time with the program. Can you introduce yourself for the community, especially for our own community, please? Okay, hi everyone. My name is Aziz Kemal. I'm 31 years old. I live in London, and I like to produce online funny videos, and I'm also working as an actor. So that is what I do currently. Okay, but you was born in UK, but you are originally, your family are originally from Cyprus. Yes, my mum and dad. Which city? My dad is from Limassol. Limassol. My mum is Yeni Boğaziçi. Yeni Boğaziçi. Bit of Girne, bit of Mausa, bit of everywhere. That's mixture. Yeah. But the nice areas. All the areas are really beautiful, nice in Cyprus. Yeah, so that's a legend, you know, that's very, very nice place, nice country. Yes, everyone loves Cyprus. Both sides is beautiful. Are you going to do Cyprus regularly, especially for the summer holidays? You know what? It's been a long time. How many years? Let me remember. I think it's been about 5 years, maybe. 5 years. Yeah, I mean, when you're young, your parents take you to Cyprus every year for 6 weeks every year. So I got used to going all the time. I had so many holidays there. But when I got older, I wanted to explore more places. But obviously, when you go back to Cyprus and you come out of the plane and you feel that heat and the smell of it, it just it brings back a lot of memories, and you miss it a lot. But yeah, it's been a long time. But you missed it. Yeah, it's been a long time for 5 years. It feels like home, doesn't it? But really important point that you have touched on it. So to recognize your own culture, your own language is really important. Really important. So the family who are in abroad have got really massive responsibilities against their children. Yeah, to encourage them to go to their countries, to recognize their own culture. That's really important for the families. That's their responsibility, actually, for their children, for their future. I think so. I think it's important to teach your kids. I mean, with me, luckily, I learned how to speak Turkish. Turkish was my first language. I can speak it now, but it's a more bit broken. Confident for you. I mean, when it comes to writing and reading, I'm very good. But to do an interview, it's easier for me to do in English. But yeah, 100%, you have to, because I know some people who know nothing about their culture, and they are basically completely British. I mean, I'm proud of being a Turkish Cypriot in Britain. I like both cultures. I've got a mix of both. So for me, that's also important. You need to have your own culture and also where you live as well. It's important to take on that culture. Absolutely, absolutely. Let's talk about your shows. Yes. You are very famous in digital platform, in social media, by your videos, by your funny videos. I watched some of them. They were really, really amazing. We will one of your video, end of this conversation, end of this part, we will watch the video together. So how did you start to do that? You know what? I always liked making jokes with people. It was always my character. And since I was very young, I was always into acting. I was always interested in making short films and things like that. And one day when... You can see on the side. Do you want to carry on talking? Yes, please, yeah. Yeah, sorry. I remember when like social media first came out, people started making these funny videos. And then I started making just a few silly videos on Snapchat. And it was just for a bit of fun, because it was things that would happen in my life that would be funny for me.
So I thought, They are real things in our life. Sorry? They are real things in our life. Yeah, it's everything. For me, I see myself as an artist. So I'm expressing myself, and it's my feelings, my experiences. So things that happened with my family, with my mum, my dad, my brother, situations that happened with my friends, or even things that I would see. So for example, with the two nenes, the two grandmas, for me, it was just funny because every time I saw two grandmas talking, I would always hear them saying, "Naban, nabaim, ha," and it was just things like this that just made me laugh. So and also my friend Eray, who's also in the video. Yeah. I started talking to him. We started making videos together, and then once the videos started to get a bit of attention, my page grew. More Turkish Cypriot pages, even Greek Cypriot pages would share my videos, and then slowly it got out to the community a bit more because they were very cultural, and also and now I'm trying to do more different videos. At first it was always Turkish Cypriot style, but now I'm trying to do a lot more. But yeah, it kind of just started for a bit of fun, and then when it got bigger and bigger, I thought, okay, this is something that maybe I can do seriously. Mm-hmm. So what will be your future plans for your career, especially for the actor career? Well, my goal is always to have my own TV series or just to be full-time actor, because right now I work, I have two jobs. So I work as an actor and I also work as a teacher or supply teacher. And in a school? Yeah, in schools. I work with kids. It's nice and fun for me, so I enjoy it. And sometimes they recognize me, so there's problems, but it's all good. It's all good. I enjoy it. But my plan, like, I have an agent. She is also Turkish Cypriot as well, and she actually found me from Instagram. She saw me and she said, "I want to be your agent." And yeah, so slowly I'm doing lots of more auditions. I'm getting more roles in TV and commercials. So the future plan for me is do this as much as you can, push as much as you can, and I will receive the big goal in the end, hopefully an Oscar. Yeah. So, Aziz, we will watch your video soon. Yep. But I would like to ask you that today is really important for the Turkish community. We talked before the program, so I ask your opinion about today, because today is the 23rd of April, which is really important for the children, especially for the Turkish children. Yes. So what would you like to say? What will be your message for the future generations? My message is believe in yourself. Always believe in yourself. And if there's something that you like doing, you love it, if there's a passion for something, just chase it and work as hard as you can, and you can achieve anything. For me, in 2 years' time, I said to myself, I'm going to do this. I want to start chasing acting. And I've achieved so much in such a short space of time, just because I put my mind to it and I worked hard and I always believed in myself. So chase your dreams. That's my message. 23 Nisan. Thank you very much for your time, Aziz. Thank you for having me. I really appreciate it. I am really delighted to meet you. It's really great opportunity to be here together, because you are a role model. As the counselor, she was our first guest at the beginning of our program. And Susan is the role model as well for our community. It's really important to encourage the community, for our own community. I'm talking about own community. So your positions are really important. And so thank you very much for your time. Thank you for having me so much. I appreciate it. Would you like to say something finally? In Cyprus community. Follow me if you enjoy them, share them with your friends, and let's all support each other. So how can they follow you on social media? Yes, so on Instagram, YouTube, TikTok, it's The Aziz Show.
And on Facebook, it's the Aziz Show UK. Thank you. Thank you for your time. Thank you. Take care yourself. You too. Bye bye. Bye. Efendim bu hafta Adım Adım Londra programının bir konu bir konuk köşesinde çok keyifli bir ismi ağırladık aslında. Son dönemlerde özellikle sosyal medya platformlarında adeta bir fenomen haline gelen sevgili Aziz bizlerle birlikteydi. Tabii ki kendisi bir aktör aslında, asıl mesleği aktör ve aynı zamanda da okullarda öğretmen asistanlığı yapıyor. Özellikle sinema ve drama konusunda, tiyatro konusunda kendini geliştirmek isteyenler, bu yönde kariyerlerini gerçekleştirmek, geliştirmek isteyen öğrencilerimize aslında öncülük ediyor. Öncülük eden kişilerden bir tanesi. Ve hayallerinin peşinden gitmesi gerektiği konusunda gençlerimize, yeni jenerasyona aslında çok güzel bir mesaj verdi sevgili Aziz. Çok güzel, birbirinden keyifli ve renkli şovları var. Sosyal medyada inanılmaz takipçi kitlesi var. Ben kendisine yeniden programımıza renk kattığı için teşekkür ediyorum. Dilerseniz sevgili Aziz'in o keyifli şovlarından bir tanesini hep birlikte izleyelim. Ne Fatma? Ne yapayım, bütün gün evde miskot yerim, ne yapacağım? Allah şükür sonunda buluştuk canım. Amin canım, amin. Bismillah. Başka? Artık 6 kişiyle buluşabiliriz. Bizimki? Ne yaptı şimdi? Herkesi davet etti, bize pazar günü kebap yapalım mı? Oh anam. Sanki çok yardım eder. Bir et atar mangala, rakı içer de oturur bütün gün lakı. Biz de mutfakta köpek gibi çalışırız. Yok salata malata, yok cacık macık. Neşin çağırman Hatice'ye gelsin de yardım etsin. Sanki bilmem bizim Hatice'yi. Hanımefendi mutfağın kraliçesidir. İyi bir fikir vallahi billahi. Bütün yemekleri o yapacak. Biz de otururuz o yeni Kıbrıs dizisini seyrederek de kahvecik içeriz. Nerede gösterecek? Netflix yoksa Amazon Prime? Yok ya, o kadar para dökecekler de Netflix'e koyacaklar. TRT1 gösterecek. O zaman yarın Ütür'de göreceğim. Ne reklam ne mekram. Oh. Evet, keyifli geçen dakikaların ardından şimdi Adım Adım Londra programının lezzetli dakikalarına sıra geldi. Ara sıra bildiğiniz gibi sevgili Şadoş'un mutfağına misafir oluyoruz ve Şadoş bu hafta bizler için çok lezzetli, çok da pratik bir tarif hazırladı. Bakalım Şadoş'un mutfağında bizi nasıl lezzetler bekliyor? Hello everybody, welcome back to my kitchen. Today I have a new recipe for everybody. It's a healthy, quick recipe that you can have at lunchtime, for dinner, and I'm really excited to show you. Today I'm going to be making some pan-seared salmon with a lemon butter and garlic sauce and some pan-fried potatoes on the side as well. So let's get started. So I've got 2 fresh salmon fillets and I start off by patting these dry. And then I season them with some black pepper, like so, however much you like. Some salt, I use pink Himalayan salt, as you can see. And I also use a generous amount of dill. I just think that the dill takes the fishy smell away and it makes it smell and taste really nice. So my pan is on a high heat. I'm just going to add a nice generous drizzle of olive oil so the bottom of the pan is covered. And then once it's really hot, I'm going to add my salmon in. So I place my salmon in the pan, skin down, and as you can hear, it's very, very hot. And I'm just going to put the lid on it to make sure that it cooks all the way through. So my potatoes are boiling. They've been boiling for about 5 minutes, and I'm going to leave them for another like 5 until they're soft. I also like to put some lemon on top of my salmon as it gives it a really nice flavour. And I'm just going to close the lid again and we're going to move on to our potatoes, which are bubbling away. And I think that they're nearly ready. And to check this, I just stick a knife into them and if it falls right off, then it means they're ready.
So now I'm going to drain my potatoes. So now I'm going to turn my salmon over and let the other side cook. And I'm just going to take my lemons and place them on top. So I let the bottom cook for about 5 minutes, and now I'm going to let the top cook for about 3, and then they'll be ready. I'm just going to pop the lid back on. My salmon is now cooked. So I've added about 1.5 tablespoons of olive oil, and I'm going to crush about 1.5 cloves of garlic into here. And this is going to be our sauce for our potatoes. I'm just going to saute my garlic. So now my garlic's golden, I'm going to add a drizzle of parsley, some black pepper, and some salt, and a little bit of lemon juice. And then I'm going to add my potatoes in and give it a nice stir. And I'm just going to leave my potatoes in here off the heat, just to take up all of that beautiful sauce. So I think that the perfect veg to have with salmon and potatoes is asparagus. So I'm going to make some pan-fried asparagus. And I'm going to show you how I do it. So I put my pan on a high heat, and I add another drizzle of olive oil, just a little bit. And then once it's really hot, I can add my asparagus in, like so. And then I'm just going to season it with a little bit of salt and black pepper. Nothing too special. And leave that to cook. So my asparagus has been cooking for about 4 minutes, and they're already ready. You don't want to leave veg for too long. It's nice when they've got that nice crunch, and they're golden brown on both sides, so that's how I know that they're ready. I'm just going to turn it off and move on to making my sauce. So now I'm going to make a delicious lemon, garlic and parsley sauce using my own fresh parsley from the garden, which I've already diced, as I used earlier in the potatoes. And to make this sauce, we start off with adding 1 tablespoon of butter. I know it's not very healthy, but you only use a little bit on your salmon. You could just add a little drizzle on the top. So I'm going to crush 2 cloves of garlic into here, like so. And I'm going to leave that to saute. So now I'm going to add a tablespoon of parsley, and then I add 2 tablespoons of lemon, and then I'm going to add 3 tablespoons of butter, and I'm going to put my sauce on a low heat once my butter's melted and leave it to simmer. So my sauce has been simmering for about 4 minutes and it's ready to take off the heat, and it smells absolutely delicious. So now it's my favourite part, and that's plating up, ready to eat. So I'm going to start off by putting my beautiful salmon onto my plate, and it's crispy on both sides, and it's still got that lovely lemon wedge on the top. I'm then going to add my potatoes, like this. Wow, and they're all soaked in this beautiful olive oil, garlic and parsley sauce. And I'm going to put a little bit of the olive oil on the top, as I don't want to waste it. Oh, lovely. And then I'm going to add my asparagus. Oh, they're lovely and still crispy, just how I like it. And then it's my favourite part, and that's adding the sauce on the top. Our lovely lemon, garlic, parsley sauce. Wow, that looks truly delicious. All over. Then I'm going to add a few drops of lemon to my fish and my potatoes and asparagus. So now is my favourite part, tasting it, and it smells absolutely delicious. I'm going to cut some of my salmon, like so, and as you can see it just falls apart, absolutely beautiful. Look at that, it's lovely and flaky. And that sauce is absolutely delicious, very lemony, garlicky. We're going to try some of these potatoes. It just melts in your mouth. Absolutely delicious. I hope you enjoyed this recipe. I hope you try it, you share it with your family and friends. Thank you, and afiyet olsun.
Evet, bu hafta birbirinden keyifli ve lezzetli dakikaların ardından Şadoş'un mutfağına da son olarak misafir olduktan sonra Adım Adım Londra programının sonuna geldik. Şadoş bu hafta mutfağında bizler için, özellikle biz anneler için, ki çocuklarımızın beslenmesine dikkat etmemiz gerekiyor, omega oranı yüksek salmon balığını pratik bir şekilde pişirdi. Özel sarımsak sosla beraber. O yüzden evlerinizde kolaylıkla yapabileceğiniz tarifler arasında aslında. Şadoş'a bir kere daha teşekkür ediyoruz yeniden programımıza renk ve lezzet kattığı için. Evet, dakikalar arka arkaya birbiri arkasından geldi ve programın sonuna geldik bu haftada. Adım Adım Londra programına keyif katan, lezzet katan ve renk katan konuklarımıza sizlerin huzurunda bir kez daha teşekkür ediyor. Yayında ve yapımda emeği geçen tüm arkadaşlarım adına önümüzdeki hafta yeni bir Adım Adım Londra heyecanında, yine yeni konular ve konuklar eşliğinde sizlerle buluşuncaya dek şimdilik sağlıkla kalın, hoşça kalın.